Değerli izleyicilerimiz, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Yapay bir ada oluşturma fikri kulağa modern bir şeymiş gibi gelse de aslında bu sürecin uzun bir geçmişi var. Binlerce yıl önce tarih öncesi insanlar küçük adalar yaratmak için göllerin ya da nehirlerin diplerine binlerce büyük taş yığarlardı. Şinampaların amacını biliyoruz. Bunlar toprağı işlemek için yapılan, kurutularak adacık haline getirilmesiyle kazanılan arazilerdi. Aztek toprak rejimi içerisinde halkın ait olduğu soya göre mülkiyeti paylaşılırdı. Peki ya daha modern, insan yapımı adalara ne demeli? Günümüzde adalar fazla alan ihtiyacı karşılamak için oluşturuluyor. Asya'daki pek çok havaalanı yapay adalar üzerine inşa edilmiştir. Türkiye'de de hizmete açılan Ordu-Giresun Havaalanı tamamen bir ada üzerinde yer alıyor. Tamamı toprakla doldurularak başlı başına bir mühendislik harikası olarak hizmete açıldı. Sırada da Rize-Artvin Havalimanı var. İnşaata çalışmalar sonunda devam ediyor. Bir başka dikkat çeken özelliği ise pist uzunluğu tam 3000 metre. Uluslararası her nitelikli uçakların inip kalkacağı bir havalimanından bahsediyoruz. Akıllara gelen bir başka soruysa yeni havaalanının ne zaman hizmete açılacağı. Mega proje 2022 yılının ilk yarısında hizmete girecek. Rize'ye, bölgeye şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak videomuza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Yaklaşık 5 yıl önce çılgın proje olarak gündeme gelen ve ihaleye bu yıl çıkılması beklenen Kanal İstanbul'dan çıkacak hafriyatla Karadeniz ve Marmara çıkışlarına 3 ada kurulması planlanıyor. Yapılacak adaların üzerine de kanalı finanse etmek için gelir getirici projeler yapılacağı açıklanan adalara konut yapımı da düşünülüyor. Adalarda yaşam alanları olacak. Adaların yapımı için öncelikle taş ocaklarından kayalar getirilecek. Bu kayalarda yapılacak tahkimatın ardından kayaların ortasına Kanal İstanbul toprağı dökülecek. Adaların üzerinde de rekreasyon alanları başta olmak üzere gelir getirici projeler yaratılacak. Projelerin pazarlanmasından elde edilecek gelir, kanalın finansmanında kullanılacak. Bu kapsamda adalar üzerinde konut projesi de geliştirilebilecek. Bütün adalar belirli bir amaca hizmet etmek üzere inşa edilmez. New York limanındaki adaların çoğu insan yapımıdır fakat hepsi planlı bir şekilde yapılmamıştır. Belmont Adası, sualtı metro tüneli inşa edilirken atılmış bir kaya yığınıdır. En büyük insan yapımı adanın sınırları Hollanda'nın Flevoland Adası tarafından alınmıştır. Fakat bazı insanlar için tek bir ada yeterli değildir. Bu yüzden takım adalar yapılır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 büyük proje tamamlandı. Bunlardan biri daha önce bahsettiğim Dünya Yapay Takım Adaları. Daha yakından bakmaya ne dersiniz? Dünya Yapay Takım Adaları gelmiş geçmiş en ünlü takım ada olarak popüler kültürdeki yerini aldı. Dünya ya da diğer ismiyle Dünya Adaları, Basra Körfezi sularında bulunan 4000 metrekarelik bir dünya haritasının kaba şekliyle inşa edilen çeşitli küçük adaların oluşturduğu bir bütün. Adalar genel itibariyle Dubai'nin sığ kıyılarından alınan kumlardan oluşuyor. Tarihler 2003 yılını gösterirken 300 adanın inşası için start verildi. 5 yıllık süre boyunca kayda değer bir ilerleme sağlanmasına rağmen yaşanan mali kriz inşaatın durmasına neden oldu. Üstelik 2008 yılına gelindiğinde adaların yaklaşık %60'ı dünyanın ünlü isimlerine satılmıştı. Ancak bu adalarda da yeterli ilerlemenin sağlanamadığı görülüyor. 2013 yılının sonuna gelindiğinde 2 ada için kollar sıvandı ve bölgesel projelere girişildi. Olağanüstü ve büyüleyici görünmesiyle insan zekasının ve teknolojinin ulaştığı yeri göstermek açısından başarılı bir örnek. Bu adalar aynı zamanda gayrimenkul sektörünün geleceği açısından bir önem arz ediyor. Çoğunlukla ünlü simaların birer ada satın aldıkları dünya adaları lüksün zirvesi olarak lanse ediliyor. Dubai'nin simge yapıları denildiğinde listeye en önde girebilecek bir üne sahip. Dubai kıyılarında yer alan ve 300 özel adadan oluşan bu koleksiyon, izleyenleri kendine hayran bırakabilecek bir görselliğe sahip. Dünya Yapay Takım Adaları ile dünyayı yeniden keşfedin. İçinde bulunduğumuz yüzyılın mimari münhasırlığına bir de bu açıdan bakın. Dubai'nin vizyonuyla örtüşen bu çığır açıcı adalar için astronomik bedeller ödeniyor. Her bir ada arasında 50 ile 100 metrelik bir mesafe bulunuyor.
Ayrıca adalar arasındaki ulaşım için deniz yolu ya da hava yolu öngörülüyor. Bizlerde de Ege'de ve Akdeniz'de yapay adalar inşa edebilsek ne hoş olur. Çin birkaç senedir Güney Çin denizinde yapay adalar inşa ediyor. Bu iş yeni değil. Japonya'nın değişik bölgelerindeki ülkeler aslında senelerden bu yana yapay ada inşası ile meşguller. Japonya, Hindistan, Hollanda, Brezilya, Maldiv, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha başka memleketler turizm, tarım ve bilimsel araştırma maksatları için sahildaş oldukları denizlere çok sayıda ada yaptılar. Hatta Dubai'de bulunan ve dünyanın en yüksek binalarından olan bol yıldızlı Burj El Arab Oteli de böyle yapay adalardan birinin üzerine dikildi. Çin ise adaları sadece askeri maksatlarla inşa ediyor. Birbirlerine yakın kayalıkların çevrelerinin doldurularak inşa edilen adalardan biri şimdi hava üssü olarak kullanılıyor. Güney Çin denizine komşu olan ülkeler inşaatın egemenlik haklarının ihlali demek olduğunu ve çevreye büyük zararlar verdiğini iddia ediyorlar. Ama Çin suçlamalara aldırmadan hem askeri faaliyetlerine devam ediyor hem de bölgede daha başka adalar yapıyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre yapay adalar karasularına sahip olamıyorlar ama Çin bu kuralı da umursamıyor, zaten koskoca bir hava üssü inşa ettikten sonra umursamasına hiç gerek yok. Burası benim adam diyor, o kadar. Güney Çin Denizi, yetki alanları konusunda aynı Ege gibi anlaşmazlıkların yaşandığı bir denizdir ve aralarındaki fark Ege'de sadece Türkiye ile Yunanistan'ın bulunması. Diğerlerinde ise o denizi çevreleyen birçok ülkenin hak iddia etmeleridir. Çin bu hak iddialarına karşı tavrını yapay adalar inşa edip bunları silahlandırmakla ortaya koyuyor. Şimdi gelelim yüzme mesafesindeki Meis Adası'nın durumuna. Yapay adalar meselesini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçen ay yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Ege adalarını uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırmasından bahsederken söylediklerini dinlerken hatırladım. Hulusi Paşa, Meis Adası'nın Türkiye'ye 1950 metre mesafede olduğunu hatırlattı. 10 kilometre karelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometre karelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna hayır dediğimiz zaman biz yayılmacı oluyoruz dedi. Sonra harp okulu öğrencilerinin Meis'e yüzerek girebileceklerini söyledi ve konuşması Yunanistan'da kıyametleri kopardı. Şimdi aklıma ekonomik sisteminden arada bir takdirle ve hayranlıkla bahsettiğimiz Çin'in tartışmalı deniz meselelerinde yaptığını yapmak ve Ege'de yahut Akdeniz'de yapay adaları inşa etmek fikri takıldı. Karşımızda durmadan silahlanan ve bizi sadece Ege'de değil, Akdeniz'de de kıyılarımızı hapsetmek için her türlü çabayı gösterip ittifaklar kuran bir Yunanistan var. Yunanistanlı destekçilerinin tehditlerini boşa çıkartmak için şimdi başta Mavi Vatan olmak üzere çeşitli doktrinleri uygulamaya koyup canla başla çaba gösteriyoruz. Kendi silahını kendisi yapmaya başlayan ve İHA'ları ve SİHA'larıyla dünyanın sayılı güçlerinden biri olma yolunda hayli mesafe alan Türkiye'nin Çin'in yaptığını yaparak Ege ile Akdeniz'in tartışmalı bölgelerinde yapay ada inşaatını gündeme getirmesi hiç de fena olmayacaktır. Ege'nin en tartışmalı bölgelerinden birinde ve hatta harp okulu öğrencilerinin yüzerek gidebilecekleri Meis'in yakınlarında Türkiye'ye ait yapay adalar, son zamanlarda gittikçe şirretleşen Yunanistan'ı kim bilir ne hale getirir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye Yunanistan konusunda nasıl hareket etmeli? Başkan Erdoğan'ı destekliyor musunuz? Gelecekte bu yapay adalar inşa edilebilir mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. En yeni içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile hoşça kalın.